70, 80, 90, şöyle de 100 lira. İşte bu benim günlük ısınmak için harcadığım rakam. Meşe odunu. Bildiğiniz meşe odunu. Geçen haftalarda tonu 4000-4200 TL olup bu hafta benzine %10 zamla beraber bir anda tonu 5000 TL olan meşe odunu. Bugün bununla ilgili konuşacağız. Meşenin tonu 5000 liraya çıkınca benim günlük ısınmam 100 liraya falan gelmeye başladı. Ki Türkiye'nin enflasyonuna karşı gördüğüm bu grafik pek de hoşuma gitmiyor. Diğer yandan benim ısınmak için kullandığım meşe odunu bu dal ya da bu kozalağı yakarken ben ısının yanında bir şey daha ortaya çıkartıyorum. Yıllardır gövdesinde, dallarında, kozalaklarında veya bağlandığı toprakta karbon depolamış olan onlarca ya da yüzyıllarca yıllık bir şeyi yakarak oksijenle karbondioksit yani bir sera gazı daha ortaya çıkartıyorum. Enflasyon, sera gazı, gelişmişlik demişken sahi bu iklim krizini sahiden kim yarattı? İklim krizi diye bir şey var mı? Ben Funda, 12 yıldır iklim enerji alanında çalışıyorum ve bu alandaki gelişmeleri günlük hayatta bazen de varoluşsal sıkıntılarla, bazen de arkamdaki gibi güzel ormanlarla harmanlayıp size vermek için buradayım. Neşeli bir dille. Çünkü belki de bu alanda gürültüye kulak tıkayacak olan ve bu alanda bir şeyler yapmak için bir sonraki icadı geliştirecek olan mucit sizsiniz. Hazırsanız başlıyorum. İklim değişikliği alanında bir dolu veri var. Yani alan manipülasyona çok açık. Bu yüzden de çok uğraşıyorlar ya. İşte o yüzden biz bugün sadece en doğru veriyi nerede buluruz'a bakmayacağız. En doğru veriyi nasıl okuruz'a da bakacağız. Madem ki gerçek bir araştırma yapıyoruz, o zaman iyi bir araştırmacı gibi kendimize baştan bazı kurallar koyalım. Ben 3 kuralıyla başlayacağım. 1. Biz bu araştırmamızı yaparken sadece karbondioksit emisyonlarına bakmayacağız. Sadece karbondioksit emisyonlarına bakarsak kömür, petrol, doğalgaz gibi karbon ağırlıklı yakıtları yakan, tüketen ülkeleri ön plana çıkarmış olup gelişmelerini madenciliğe, tarıma borçlu ülkeleri biraz kayırmış oluruz. O yüzden bizim bugün bakacağımız veri toplam sera gazı emisyonları. Hatta bu kümülatif olarak olsa yani yıllık birikimlerini görebilsek çok iyi olur. O yüzden bizim bugün arayacağımız birim karbon eşdeğeri. Araştırmamıza koyacağımız ikinci kurala gelince yılları doğru seçeceğiz ve mümkün olan en uzun süreye bakacağız. Çünkü örneğin ben size küresel toplam emisyonlardaki böyle bir grafiği gösterebilirim. Ve diyebilirim ki her şey çok daha iyi olacak. Her şey zaten çok daha iyiydi son 10 yıldır. Bakın emisyonlar piloto yapmış. Ama gerçek öyle mi? Bu grafik çok daha uzun yılları gösteriyor. O yüzden hangi yıllara baktığımız çok önemli. Biz mümkün olan en uzun yıllı grafiği alacağız ama bunu yaparken verilerin gerçekçi olduğuna, verilerin iyi araştırılmış olduğuna, taraflı olmadığına dikkat edeceğiz. Ve aynı zamanda seçtiğimiz yıl gerçekten bir şey ifade etse iyi olur. Mesela ne olabilir? Hani hep diyoruz ya iklim değişikliği insan kaynaklı yani antropojenik diye. O zaman benim insan faaliyetlerinin yükseldiği yılları referans almam gerekiyor. Hızlı üretim, hızlı tüketim, ilk buharlı makineler, üretim bantları, Fordizm. Size de bir şey anımsatıyor mu? Mesela sanayi devrimi gibi. Yani 18. yüzyılı bulabilsek veri olarak harika olurdu. Güneş batarken ve güneş o kadar güzel batıyor ki. Şöyle bir çekileceğim. Muhtemelen ben boyum da birazcık kısa olduğu için her şeyi çekemiyorum ama güneş batarken araştırmanın son kuralı LULUCF. Türkçesi akakto. Yok hayır sevinçten güneşin batımından dilim sürçmedi. Bu arazi kullanımındaki değişiklik ve ormancılığı ifade ediyor. Yani bu arkamda görmüş olduğunuz harika ekosistem. Benim meşe odunları da dahil. Şimdi bu ekosistem benim meşe odunları da karbon gömebildikleri, karbon yutak alanları olabildikleri gibi aslında ormancılık, ağaç kesimleri, orman yangınları nedeniyle karbon emisyonuna da neden olabiliyorlar. Akakto verisine dair 2 tane sorun var. Bir tanesi bu emisyonların ülkelere göre raporlanmasında bir takım belirsizlikler var. Bu grafikte onu gösteriyor.
Diyebilirsiniz ki Funda, madem ki böyle bir belirsizlik var, o zaman biz bu emisyonları kale almayalım. Yani sera gazı emisyonlarına bakarken bu sektörü göz ardı edelim. İşte o zaman da iki tane sorun oluyor. Bir, bazı ülkeler tamam sanayileştikleri için sera gazı emisyonlarına neden oldular ama bazı ülkelerde madenciliğin hatta ormansızlaştırmanın ekmeğini yediler. O zaman bu adil olmuyor. Bir de yıllara göre veri ararken bir takım sorunlar çıkıyor. Şöyle ki eğer biz bu emisyonlar dahil olsun olmasın seçeneğini kullanırsak o zaman şöyle bir 34 yıllık veri kullanabiliyoruz. Bence dünkü bebek. Eğer ki bu veriler tamam dahil olsun yani bu sektörün verileri de olsun dersek o zaman 1850'ye kadar giden bayağı baba bir veri bulabiliyoruz. Hangisine bakacağız? Ben istedim ki kendi gözümüzle görelim. Nihilus in verba. Doğru söylüyorsam Latince. Yani biraz deneye dayanarak, kendi gözünle görerek inanı ifade ediyor ki bu videonun amacı da o. O yüzden biz kendi gözümüzle bakacağız. Sivrisinekler beni biraz ısırmaya başladı. Eve geçeceğim. Ve hem bu grafikler hem bu verilerle içeren hem bu verileri içermeyen daha uzun ve daha kısa verilere beraber bakacağız. Hop, masa başına hoş geldiniz. Şimdi sera gaz emisyonlarını en çok kimler üretmiş buna bakacağız. Ama buraya gelmeden önce bu videonun fikirlerini bulmak ki dünyanın hiçbir yerinde üretilmemiş bir içerik üretiyorum. Fikir bulmak, bu fikirleri kağıtlara yazmak, çekimini yapmak ve editini yapmaktan dahi çok daha zor olan bir şey var. O da bu verileri sadeleştirmek, size daha sade, daha akılda kalır bir dille aktarmak için uğraşmak ve buna bağlı zaman kaybı. Son videonun üzerinden yaklaşık olarak 16 saat geçti. 16 saat geçti. 16 saattir farklı denemeler yapıyorum. O yüzden kanalıma her bir abonelik ve videoya her bir beğeni benim için çok önemli. Bunu benden esirgemezseniz ve videoyu ilgilenebilecek olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi nerede kalmıştık? Dünyanın sera gazı suçlularını, dünyanın iklimi değiştiren suçlularını arıyorduk. Hadi bakalım. İklim krizini yaratan sera gazının emisyonuna neden olan ilk 10 ülkeyi arıyoruz. Liste şöyle. Çin, şaşırtmıyor. ABD, Hindistan, Rusya, Japonya, Brezilya, Endonezya, İran, Almanya, Suudi Arabistan. Eminim ki listedeki bazı isimlerin burada olmasını beklemiyordunuz. Şimdi bu liste arazi kullanımı hariç. Arazi kullanımı devreye girdiğinde bakalım ne kadar değişiyor. Liste şöyle: Çin, ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya, Japonya, Endonezya. Buraya kadar adeta aynı şey okuyor gibiyim. Sonra Kanada, bu farklı. İran, Suudi Arabistan. Kanada buraya girmiş, Almanya çıkmış. Kanada'nın arazi kullanım nedeniyle buraya girmesinin nedeni muhtemelen kuzeydeki çam ormanları. Bu çam ormanları toprağa çok ciddi derecede karbondioksit bağlayabilmesiyle ünlüler. Ve biz bunları mobilya sektöründe kullanıyoruz. Yani muhtemelen ormansızlaştırma nedeniyle Kanada burada gol yedi. Aynı zamanda arazi kullanımı İran ve Endonezya'nın emisyonlarını biraz yükseltirken ABD ve Çin'in emisyonlarını biraz düşürmüş gözüküyor. Şimdi bu son 34 yılın grafiğiydi. Daha güncel, daha az veri olan bir grafik. Bir de şimdi baba grafiğimize bakalım, 1850'ler. İyi de bunu yaparken şunu düşünmek lazım. 1850'lerde hayat nasılmış? 1850'ler aslında çok fazla ilke ev sahipliği yapılmış. Mesela ilk defa petrol damıtılmış, ilk defa çelik üretilmiş. Ya bir dakika. Bu kadar çok ilkler varken kim neden modern sera gazını kaydetsin ki? O dönemde sera gazının dünyanın başına nasıl bir bela olacağı henüz pek bilinmiyormuş. O yüzden bu araştırma dünyada bilinen karbondioksit emisyonlarını ki bu çok eski bir grafik ve dünyanın ısınma potansiyeline bağlı geçen sene yayınlanan bir araştırma. Dediğim gibi dünyada çok eskiden beri bilinen bir karbondioksit emisyonu var. Bunun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız bir sonraki videomu beklemek durumundasınız. 1850'den beri tahmin edilen sera gazı emisyonları ise ülkelere göre şöyle. Liste yine 1850'lerde tanıdık isimlerle başlıyor. ABD, Çin, Rusya, Hindistan, İngiltere, Fransa burada, Endonezya, Almanya, Kanada, Ukrayna diye gidiyor. 1900'lere geldiğimizde listede Brezilya'yı görüyoruz. 1950'lerde Japonya'yı görüyoruz.
2005'lerde umulmadık bir ismi Meksika'ya görüyoruz. Türkiye'nin nerede olduğunu da size göstermek istiyorum. 2021 emisyonlarına göre Türkiye bakın şurada kalıyor. Avustralya ile Vietnam'ın arasında. Bu veriler ülkelerin neden olduğu toplam sera gazı emisyonlarıydı. Yani nüfusa oranlı değil. Nüfusa oranladığımızda ise şöyle bir grafik çıkıyor karşımıza. Çok ilginç olduğu için okuyacağım ama sadece son yılı okuyacağım. 2021 yılında nüfusu başına en çok sera gaz emisyonu üreten ülkeler şöyle. Katar, Bahreyn, Brunei, Trinidad, Kuveyt, Arap Emirlikleri, Moğolistan, Umman, Avustralya, Suudi Arabistan, Türkmenistan diye gidiyor bu liste. Ve harita olarak da şöyle gözüküyor. Türkiye nerede diye bakarsak 7,1 ton üretmişiz biz. 2021'de kişi başına sera gaz emisyonu ABD 17,6, Rusya 16,6, Suudi Arabistan ilk onda 22,9. Burada kıpkırmızı olan Avustralya 23,2. Brezilya 10. Mesela Bolivya bakalım. Çok severim Bolivya'yı. 9,6. Bugün gördük ki hem tarihsel sera gazı emisyonlarına hem de güncel sera gazı emisyonlarına neden olan sadece batılı ülkeler değil. Ve benim en çok dikkatimi çeken şey şuydu. En fazla sera gazı emisyonu üretmiş olan ülkeler. Endonezya ile Almanya örneğin. Sizce gelişmişlikleri bir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Of. Muhtemelen ben bu kameranın yine white balance'ını, ISO'sunu bir şeyler ayarlayamamışımdır.